konuşurken Tel Aviv'den canlı görüntüleri sizinle paylaştık. Bugüne kadar bu kadar çok havadan gelen füzenin diyeyim ya da mühimmatın artık tam ne olacağını birazdan Mete Yarar Mesele programında daha net aktaracaktır. Onları söyleyeyim ama konuşmayı dinlerken izleyenler de zaten ben herhalde 50'ye yakın. Bakın bunlar evet düşüp yerde etki üretiyor gibi. Ne kadar büyüklükte füzeler, kimileri İran'dan atıldığını söylüyor. Bilmiyorum, İran'dan atılacağı söylenilen, hani tahminen söylenen ya da bilgiye dair söylenen o füzeler midir yoksa Hizbullah mı bir şekilde? Çünkü buraya daha önce onların da füzelerini ulaştırabildiklerini görmüştük. Bakın ileride şimdi kamera yakınlaştırdı. Orada yerle buluşmuş bir füze ve devamında sanırım yanan bir noktayı görüyoruz ama yanılıyor da olabilirim, onu söyleyeyim. Şu an itibariyle Tel Aviv'in her noktasında, Kudüs'te sirenlerin çaldığı bilgisi var. Zaten eğer bu gelişme olmasa şunu da aktaracaktık. İsrail kabinesi de Kudüs'te yanılmıyorsam güvenli bir alanda toplantı halinde. Onu da söyleyelim. Bakın işte biraz önce bahsettiğim unsurlar bunlar. Kimi çelik kubbe tarafından vuruluyor anlaşıldığı kadarıyla ama bakın bu vurulmuş gibi görünmüyor açıkçası. Ama düştüğünde de beraberinde bir yerden tepki gelmesi gerekir gibi zannediyoruz. Ya imha edildiği için yere öyle süzülüp düşüyor ve karşılığında bir şey olmuyor. Ya da etkileri bu kadar. Biz uzağa düştüklerini görüyoruz ve nasıl bir etki uyandırdığını, yerde neler yaşattığını görmüyor olabiliriz. Ama gökyüzü bugün itibariyle, bu akşam itibariyle sadece Lübnan semalarında değil, Tel Aviv ve Kudüs semalarında da anladığımız kadarıyla maalesef aydınlanmış olacak füzelerle, bombalarla. Bunu da söylemiş olalım. Yavaş yavaş sanırım toparlama zamanımız geldi. Süremizi aşıyoruz ya da aşacağız. Birazdan dediğim gibi biz ana haber bültenini noktalayacağız. Sonrasında Mesele programı başlayacak. Mehmet Okkan, Mete Yarar ve Nedim Şener konuklar arasında bölgede neler olduğuna dair, dünyada neler olduğuna dair cümleler sarf edeceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi birazcık daha aktaralım bu anlamda önemli gelişme. Hem bir yandan hazırlıklar yapılacaktır hem de Tel Aviv, ben en azından şimdiye kadar yakın zamanda bu kadar net bir hareketliliği Tel Aviv tarafında görmedim. Ama açık konuşmak gerek. Şimdi ne kadar füze atılırsa atılsın bir uçak kadar, bir uçaktan atılan tonluk bomba kadar zaten bir etki üretmesi mümkün değil atılan bu füzelerin. Eğer denildiği gibi İsrail'den balistik füzeler, daha yüklü mühimmat gönderilme ihtimali olmazsa bunu söylemiş olalım. Ama İsrail'de bu kadarı bile önemli bir korku oluşturur mu? Oluşturabilir. Çünkü Tel Aviv'e bir şekilde ulaşması, eğer gördüklerimiz doğruysa, yani imha olmadan en azından biz Cumhurbaşkanı konuşurken, daha doğrusu konuğu konuşurken atılan füzeler ve onların bir kısmının düştüğünü de gördük. Bunlar Katyuşa mıdır, balistik füze midir, seyir füzesi midir? Nedir? İşte birazdan hem Mehmet Okkan hem Mete Yarar sizlere daha da iyi tanımlayarak aktaracaklardır. Onu söyleyeyim ama burası sanırım biraz uzakta bir nokta ve füzenin düştüğü noktalardan biri. Orada da ufak çaplı bir yangın çıkmış gibi görünüyor. İran'dan geldiği söyleniyor. İsrail basınının haberleri bunlar. Eğer doğruysa İran İsrail'i vuruyor. İran basınının bilgileri doğrultusunda Kudüs'te de, sadece Tel Aviv'de değil, Kudüs'te de sirenlerin çaldığı, bu noktaya da atışlar yapılma ihtimali ya da yapılmış olma durumunun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kamera orada Tel Aviv'i tarıyor bir anlamda, nerede ne olmuş olabilir diye. Yerde o küçük nokta dışında bir alev, bir duman şu anda ben en azından görmüyorum. En arkada binanın üstünde bir duman var gibi ama o bulutun bir parçası mı ya da başka bir şey mi görüyor gözüm, onu açıkçası bilmiyorum. Ama eğer o noktada bir bina hedef alındı ve o boyutta bir duman çıktıysa bu da büyük bir sonuç ifade edebilir. Bilmiyorum, aynı şeyi siz de benimle görüyor musunuz? Hani bu inşaat direklerinin olduğu 3 binanın arkasındaki bir bina daha var ama herhalde binayı öyle görüyorum ben, gözüm beni yanıltıyor. Onu söyleyeyim ama şu dakika itibariyle
Bir yandan da Tel Aviv'in Yafa sınırında çok sayıda kaybın yaşandığına dair, silahlı saldırı olduğuna dair de bir başka bilgi vardı. Onu da ekleyelim. Çok sayıda ölü var, 4 de ağır yaralı var deniyor. Orada da İsrail içinde birilerinin silahlı saldırı düzenlemiş olduğu bilgisi oluyor. Onlar da, güvenlik güçleri de saldırının bir terör saldırısı olduğuna dair cümleler sarf etmişler. İsrail medyası dediğim gibi orada da en az 4 yaralı var diyor ama bu noktada İsrail basını İran'ın balistik füzeleri fırlattığını söylüyor. Biz bu saat içinde, geçen saatin sonundan beri açıkçası Amerikan basınının Amerikan kaynaklara dayandırdığı bilgileri sizlerle buluşturuyorduk. Onlar da genel itibariyle İran'ın 12 saatlik bir zaman dilimi içinde, ki onların bir saati geride kaldı, 12 dakikada İsrail ulaşabilecek balistik füzelerini ateşleyeceğine dair tahminlerinden diyeyim ya da istihbari bilgilerinden bilgilerini paylaşıyorlardı. 102 füze fırlatıldı deniyor İsrail basını tarafından. Ama Amerikan basınının bilgilerinde, New York Times'ta, başka haber kaynakları da İsrail'de 2 askeri üssün, 3 askeri üssün ve de Mossad karargahının hedef alınacağını söylemişti. Buralar pek askeri üssün olabileceği yerler gibi değil. Tel Aviv'in merkezi gibi duruyor ama hakim olduğum bir bölge değil. Ama aynı zamanda bu atılanlar, bahsi geçen İran balistik füzeleri mi, onu da zaman içinde netleştirip bu ekranlardan zaten işin uzmanları tarafından aktarılacaktır. Bilgiler çeşitleniyor. Füzeler geldi, biz biraz önce canlı da sizlerle paylaştık. Burada sema açıkçası küçük büyük görece birbirlerine göre farklı füzelerin yere doğru süzüldüğünü bize gösterdi. Bazıları yine alışkın olunduğu şekilde savunma sistemleri tarafından havada vuruldu, patladı o füzelerin bazıları. Kimisinin de yere kadar indiğini gördük ama vuruldu ve düşmeye mi devam etti? Yoksa savunma sisteminden bir şekilde kaçtı ve sonrasında yere patlayarak mı düştü? Onu açıkçası şu anda bilmek mümkün değil. En azından sanırım buna dair bir bilgilendirme de olmadı. Ama son dakikada yeni bir cümleyi daha aktaralım bu vesileyle. İsrail'de, Kudüs ve Tel Aviv'de sığınaklara inilmesine dair çağrılar da yapılıyor, uyarılar da yapılıyor. Bunu söyleyeyim. Sol taraf birkaç dakika öncesinde kaydedilen görüntüler. İşte bunları size canlı olarak aktarmıştık. Hani o düşenler, dediğim gibi etkisiz hale gelen füzeler ve yerle mi buluştu? Yoksa geldiler ve yerle patlayarak mı buluştular? Onu açıkçası ben kestiremiyorum. Onu birazdan dediğim gibi işin uzmanları anlatacaklardır. Şimdi yerden kalkan, işte bunlar savunma amaçlı kalkanlar, bulutun arkasında da büyük bir ihtimalle şimdi fırlatılmış füzelerle buluştuklarını görme ihtimalimiz var. Ama bunların birkaçının hedef vuramadığını da demin canlı görüntülerde görmüş, aktarmıştık size. Bir şekilde Tel Aviv'e şu anda net olandan bahsedelim. Füzeler geliyor. O füzelerin İran tarafından ateşlendiğini söylüyor İsrail basını. En son 102 diye verilmişti sayı. Onlardan birinin de Tel Aviv Üniversitesi'nin yakınlarına düştüğünü söylüyor. Yine İsrail basınının bilgileri, onu da söyleyelim. Şu an itibariyle o hani açıkta yanan bir yer vardı. Bizdeki gibi eğer büyük bir kampüs falan varsa, açığa düştüyse bir ağacın yandığını görüyor olabiliriz. Çünkü öyle çok büyük boyutlu bir görüntü değil. Olsa buradan mesafelerden görebilir miyiz? Açıkçası ona da emin değilim. Ama şu anda sığınaklara Tel Aviv ve Kudüs'te inin çağrısı var. Sirenlerin çaldığı bilgisi de var. Zaten gökyüzü de hareketli. Evet, şimdi tekrar gelenler ve karşılamak üzere atılan füzeleri de görüyoruz anladığım kadarıyla. Orada yıldız gibi şimdi parlayıp, evet, sesler de şimdi yayına eşlik etmeye başladı. Bahsi geçen sirende bu zaten hayli fazla sayıda füze. Şimdi 102'yi de en son sanırım bir 50'ye yakın daha gökyüzünde gördüğümüz kadarıyla Tel Aviv semalarında. Ama bunların bir kısmı da o gelenleri engellemek üzere yerden atılan savunma sisteminin füzeleri. Benim gördüğüm birçoğu sanki hedefini vuramıyor gibi. Şimdiki ikisi vurdu mesela ama yanından geçen diğer 3-4 tane füze yere düşüyor
Ama bir patlama düştüğü yerde en azından ben görmüyorum. Bilmiyorum ne kadar bir tahribat üretebilir ya da etkisini kaybedip yere mi düşüyor, bizim görmediğimiz bir yerde patlayıp onu da yine dediğim gibi birazdan daha anlaşılır bir şekilde onun uzmanları anlatacaklar. Ama ses hayli yoğun. Şimdi sadece siren değil, aynı zamanda patlama seslerini de duyuyoruz. Biz genel itibariyle uçaklardan atılan bombalarla birlikte toz, duman, yangını net bir şekilde görüyoruz ama bu füzelerin nasıl bir etki ürettiğini görüntüler geldikçe daha yakından çekim yapılırsa eğer o zaman görebiliriz, anlatabiliriz.